Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kindi'nin ilk felsefe eserine dair yaptığımız müzakerelerin 4. kısmındayız. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Kindi ile ilgili müzakeremizi ilk olarak felsefe tanımıyla başlamış. Daha sonra ilk felsefenin ve ilk gerçekliğin bilgisine değinmiş. Ve 3. videomuzda da 4 neden öğretisine değinerek aslında teknik bir noktaya gelmiştik. Şimdi Kindi bu eserini kaleme alırken burada farklı bir noktaya geçiyor. Ve bu teknik kısımdan Risale'yi çıkartıp geçmişe şükran borçluyuz başlıklı bir ana bölüm açıyor arkadaşlar. İşte ben de bu ilk 3 videodan sonra burada üçlü bir seri hazırlamayı planlıyorum arkadaşlar. İlk videoda yobazlık ve bağnazlığı, ikinci videoda Kindi'nin de büyük bir önem atfettiği din tacirliği konusunu ve üçüncü videoda ise farklı görüşlere karşı açık ve şeffaf bir tutumun önemini sizlerle analiz edeceğim. Ve bugün dediğim gibi yobazlık konusunu ele alarak farklı görüşlere karşı tolerans tanımayan, hayatı dar eden ve diğer insanları ötekileştiren yaklaşımın zorluklarını felsefi açıdan nasıl ele alabiliriz bunu sizlerle paylaşacağım. Ve ben aslında bu konuyu İlesam derginin ahlaki yozlaşma sayısında analiz etmiştim. Orada yozluktan ve yobazlıktan kurtuluşu Kutatkubilik merkezli ele almıştım. Şimdi bu konuyla ilgili aslında ilk video olacak. Yani yobazlık nedir? İnsanlar niçin bağnazlığı, tutuculuğu tercih eder ve bunun insanlara sağladığı şey nedir ki bu kadar fazla tercih edilir? Bu kadar çok insan katı tutumu, sert tutumu, yobazlığı ve yozluğu niye tercih eder? Ona değineceğiz arkadaşlar. Şimdi insan aslında yobazlaşmaya taassupla başlıyor. Yani kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini merkeze alıp diğer insanların fikirlerini ve düşüncelerini önemsemeyen bir tavırla bu işe başlıyor. Ve bu tavır etrafından da sosyal kabul gördükçe artık onda kilitlenmiş ve ona baskın bir anlayış haline geliyor. Ve bu tavırın içerisinde de kendini sorgulama, kendini eleştirme, kendini düşünme yok. Tam tersine karşısındaki insanları yargılama, onları ötekileştirme ve onların ortaya koyduğu delilleri tartışmasız bir şekilde reddetme diyeceğimiz bir tutumla karşı karşıya geliyoruz. Ve burada körü körüne bir inat, fikri yorum ve tartışmalara kapalı bir tutum, mantık ve akıl yürütmeyi de devre dışı bırakan bir yaklaşım söz konusu arkadaşlar. Bu tutum aslında kişinin kendisine zarar verir. Fakat bu tutumun onun kendisine zarar vermesinden çok dışarıdaki insanlara verdiği zarar daha da aşırı ve büyük boyutlara varacaktır. Neden? Çünkü bu yanlış tutum ve davranışları, inançları, düşünceleri karşısındaki insanlara kabul ettirmek için onlara yönelik baskı, şiddet ve ötekileştirmeyi de kendisinin bir hakkı olarak görür. Şimdi bunun içerisinde aslında Tanrı adına bunu yapanlar olduğu gibi kendi ideolojileri ve de düşünceleri açısından bunları yapanlar da söz konusu arkadaşlar. Yani bir insan yobazlığı tercih ettiği zaman aslında ondaki en belirgin vasıf diğer fikirleri dinlemeden kendi görüşlerini diğerlerine dayatma çabası vardır diyebiliriz. Ve bu eğer Tanrı adına ya da inançlar adına yapılmaya başlandığı zaman daha baskın ve daha etkili olduğu için insanlar Tanrı adına konuşarak, Tanrı'nın arkasına sığınarak, dinin arkasına sığınarak ne yapar? Kendi fikirlerini ötekilere kabul ettirmeye zorlar arkadaşlar. Şimdi bu insanların temel bir özelliği var. Alıştıkları hiçbir şey onlara açıklanamaz, anlaşılması güç ya da şüphe uyandıran bir şey olarak gelmezler. Kendilerinden emindirler ve bu eminlik tartışmasız bir alan sunar. Bu da bir nevi konforu da sağlar. Şimdi insan kendini ortaya koyarken 2 tane tutuma yönelir. Birincisi anlamlandırma, yani kişiliğini ve kimliğini anlamlandırma. İkincisi ise toplumsal aidiyet ve kabul. Şimdi taassubun aslında en merkezi noktasını bu 2 aşama belirler. Yani kişi kendisini anlamlandırırken eğer akıl ve mantık yürütmeden uzaksa genel kabulleri alır ve bunları sorgulamaksızın kabul eder. Ve bu noktada işte kendini anlamlandırdığını düşünürken aslında kendi anlam dünyasını yaratamadan başka yanlış fikirlerin, düşüncelerin esiri haline gelir. Şimdi bu böyle dursun. Bunu topluma taşıdığı zaman da bunun genel kabul gören bir aidiyet hissine yöneldiğini düşündüğümüzde işte o zaman buradaki tutarsızlıklar ve anlamsızlıklar onun gözünden kaçar ve ne der? Bu kadar kişi yanlış düşünemez herhalde. Ben de bunlar gibi düşündüğüme göre gittiğim yol doğru bir yol diyerek aidiyet duygusunu da tatmin eder. İşte bu 2 durum, yani kişinin kendini anlamlandırırken akıl ve mantıktan değil de genel kabulleri, dışarıdan gelen kabulleri olduğu gibi kabul edip benliğine yerleştirmesi, sonrasında da bu yanlış kabullerin toplumun geneli tarafından kabul edildiği zaman bunların doğruluğuna kanaat getirip
yanlışlarda ortak bir alan açmaları bunlar ne yapar? Taassuba ve bağnazlığa doğru en önemli aşamayı kat ettirir. Ve bundan sonra artık o toplumun içerisindeki diğer insanların işi zorlaşmaya başlar. Neden? Çünkü artık diğer insanlar, yani bu şekilde düşünmeyen, rasyonel düşünebilen, akledebilen, bir takım yanlışları fark edebilen insanlar bu kişiler tarafından ötekileştirilir. Şimdi ben özellikle ahlak felsefesi, İslam ahlak felsefesi derslerinde vurguladığım bir hadis var. Ve bu hadise göre Hazreti Peygamber diyor ki ümmetim yanlış üzerine icma etmez. Hata üzerine icma etmez. Şimdi bu benim için önemli. Neden? Çünkü Müslüman ya da mümin dediğimiz kişi ve kimlik eğer bir aydınlanma yaşıyorsa, sıdk vasfı onda görünüyorsa bu kişinin yalan ve yanlış üzerinde ittifak etmemesi gerekiyor. Eğer bir toplumun büyük çoğunluğu yalan ve yanlış üzere ittifak ediyorsa o zaman burada Hazreti Peygamber'in ümmet olarak nitelendirdiği, mümin ve Müslüman olarak nitelendirdiği kimlik tasarımına da ne yapmış oluyor? İnsanlar uymamış oluyor. Onun için de yobazlığın ve yozluğun ve insanları ötekileştirmenin aslında dinen ne yapıldığını görüyoruz? Olumsuzlandığını görüyoruz. Çünkü insanlar kendi aralarındaki yanlışları kendi içlerinde onayladıkça buradan ne sadır oluyor? Kötülükler, yozlaşma ve ahlaki çöküntü buradan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Onun için bu kendini anlamlandırma ve aidiyet duygusu, kimlik tasavvuru oluşturmada akıl ve mantık dışında genel kabule yöneldiğimizde böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu kişide ne yaratıyor? Öğrenmeye karşı bir set haline geliyor. Aynı şekilde yenilenmesini, kendini geliştirmesini de engelleyen, içe kapanan bir yaklaşımla kendini gösteriyor. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Biz korku ve baskıyla, taassupla, diğer insanları yıldırarak, sindirerek kendi görüşlerimizi insanlara verdiğimiz zaman ya da insanlar korkup kendilerini gizlediği zaman zannediyoruz ki bu insanlar bizi kabul ediyorlar, bizi onaylıyorlar ve tasvip ediyorlar. Şimdi akıl tutulması dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Eğer toplumda bir yanlışlık varsa ve toplumun geneli bu yanlışlığa evet diyorsa aradaki adalet duygusu olan, hakkaniyet duygusu olan insanlar da kendinden şüphe ederek bu toplumun geneline katılıyorlar arkadaşlar. İşte felsefenin şöyle bir özelliği var. Sizi toplumun geneline değil de hakikate doğru yönlendiren bir yaklaşım var. Şimdi bu aslında dinen de gerekli bir tutum. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber'e dair bütün anlatılarda nedir? Onun emin vasfı vurgulanır ve hakikati asla ve asla terk etmeyeceğine dair o net ve kesin tutumu ortaya konur. Ve bundan dolayı da özellikle şunu vurgulamak lazım. Korku, baskı ve şiddetin olduğu yerlerde ne bilim, ne sanat, ne din, ne hukuk, ne de adalet ortaya çıkar. Burada korku ortadan kaybolduğu zaman şiddet ve otoritenin bozulma ve yıkım ortaya çıkar. Korku aşırı şekilde arttığı zaman da insanların münafık bir tutumla gizliden gizliye ahlaki olarak yozlaşarak sistemin açıklarını bulup onu yıkmaya dönük tutumlar ortaya çıkar. Onun için de açık ve şeffaf tutum, yobazlıktan ari bir tutum bu noktada önem arz eder. Niye? Çünkü insanlar kendilerini gizleyip gittikçe yozlaşan ve yobazlaşan bir toplumda ne yapacaktır? Toplumsal yıkıma doğru ilerleyecektir.